Benim 30 geldi. İşte şimdi Kutaisi merkeze geldim. Yani yorgunum, o yüzden otobüste hiç beklemek istemiyorum zaten 3 kilometre. Taksi çağırırım. O da 5 gel 6 gel falan. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İşte yeni uyandım, hazırlandım. Birazdan merkezi gezeceğim, 1-2 saatlik. Yeterli olur zaten, çok fazla gidebileceğim bir yer yok. Sonrasında bir yer vardı, oraya gidecektim. Yine onları da gittiğim zaman çekim yaparım. Şimdi Kutaisi'nin tarihi çok eskilere dayanıyor. Antik Gollis Krallığı'nın başkenti olarak biliniyor. Yunan mitolojisinde Argonatların altın postu ararken geldikleri yer olarak da anılıyor. Gürcistan'daki önemli kişiler. Bazı mezarlar daha çok böyle, belki bu bir inançlarının gereğidir. Çünkü çok böyle aşırı büyük. Oda şeklinde mesela, genel olarak böyle. Burada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama iş makineleri çalışıyor. Büyük ihtimalle burayı da turizme kazandırmaya çalışıyorlar. Rioni Nehri çünkü burası. Şurada yapay galiba birkaç yer yapmaya çalışacaklar. Oturma için ve restoran, kafe tarzı yerler yapmak için. Çünkü şu alanları ileriden itibaren Kutaisi'de daha çok böyle mağaralar, doğal güzellikler daha çok var. Ancak ben bunları da şu an fazla vaktim olmadığı için bir tanesine gidebilirsem gideceğim, gidemezsem artık başka sefere. Çünkü zamanım da kısıtlı ve biraz bütçeyi de kısıtlı tutarak hareket ediyorum ki planlı olsun, ona göre uygun bütçeyle gezeyim. Burası büyük ihtimalle 2-3 yıl sonra daha böyle turistik olarak bilinen yerler olur diye düşünüyorum. Şu an için çok fazla bilinmese de. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu anda küçük bir minibüsteyim. Kutaisi'ye geçiş yapacağım. Söylediğim gibi son anda otobüsün durumuna göre karar verecektim. İnternetten baktığım zaman Kutaisi'nin sadece bazı saatlerde olduğunu gösteriyordu. 4.20 ve ben ona yetişemeyecektim zaten. Ama sonra şans eseri bu anıtı gezdikten sonra dönüşte gördüm. Orada tren istasyonunu gördüm ilk başta. Ancak tren istasyonuna baktığımda yine tren saatleri uymuyordu, farklıydı. Ben de dönüşte şans eseri böyle küçük bir minibüs gördüm. Ona sorduğumda evet, bir saat sonra gideceğini söylemişti. Ben söylediğim zaman saat 6 idi. 7'de gideceğini söylemişti. Ben de hızlıca gidip hemen yemek yedim, bir şeyler yedim. İşte şu an o minibüsteyim. Daha Tiflis'teyiz. Diğer durağa geldik aslında. Ben diğer ilk duraktan bulmuştum. Şans eseri böyle bir şey oldu. Kutaisi'ye geçeceğim. Yarın Kutaisi'yi gezerim. Bir gün yeterli zaten. Şu anki yapacağım planlar doğrultusunda. Yine akşam büyük ihtimalle bilet alıp oradan da Batı'ya geçerim. Batı'da bir gün falan gezerim. Ben Kutaisi'ye gitmek için 30 gel verdim. Bu da sanırsam 10-12 euro falan yapması lazım. Yani uygun, normal bir fiyat çünkü burası için. Taksiyle de gitmeyi bir seçeneğimiz var ama taksi çok gereksiz kalıyor. Tek işim zaten buna gerek yok. Yine böyle bunu da eklerim. Böyle bir bazen dediğim gibi böyle farklı şeyler yapabiliyorum ben. Hani son anda karar veriyorum. Tabii ki önceden bir planım var ama bu planlarımı çok rahatlıkla değiştirebilirim. Çünkü o an ne hoşuma gidiyorsa onu yapmayı çok seviyorum. Şimdi de buradan giderken oteli ayarlayayım. Çünkü oteli ayarlayayım. Bu yüzden otelleri her zaman son ana bırakmaya karar verdim. Çünkü belki değişir, gitmem, farklı yere giderim diye. Şimdi de oteli ayarlarım. Yine merkezde bir yer ayarlarız. Çünkü merkezde böyle çok fazla gideceğim bir yer yok. Birkaç yer var. Buraya geleceğim. Sonra mecburen taksiyle, eğer otobüs gitmiyorsa, taksiyle böyle bir yer vardı kullanılmayan, eskiden kullanıma kapatılmış böyle binalar vardı. Onları bir gezerim. Sonra da akşam çok kararmadan merkeze dönerim. Oradan da bakıma geçişim. Bu şekilde küçük bir minibüs gösteriyor. Küçük bir minibüs. 2 kişiydik zaten. 2 kişi de buradan bindi. Herhalde çok fazla kalabalık olmayız. Yani normal zaten 2 saat ya da 3 saat falan sürüyor. Tam emin değilim. Belki bekleme falan yapıyorlarsa duraklarda. Yani 2-3 saat sonra Kutaisi'de olmuş oluyor. Şimdilik bu kadar bir şey oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bir kısa bir mola verdik. Böyle bir taksi durağı gibi, böyle otobüs durağı gibi küçük bir yerde. Böyle şimdi de karla karışık böyle biraz hafif sanki yağmur yağıyor. Şuraya geçeyim, biraz daha aydınlık olsun. Burada işte böyle yemek yiyebileceğimiz, belki atıştırmalık falan bir şey alabileceğimiz şu karşıda bir yer var. Şöyle bir servisle geldik. Küçük, böyle fazla büyük değil. İşte şu içeriden de ihtiyaç molası gibi burada mola verip böyle hem ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz hem de
yemek yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi Kutaisi'ye yaklaşık 90 kilometre falan kaldı. 7'de çıkmıştık da orada ben ilk duraklayabildiğim için Tiflis'te aslında 8'de çıktık. Diğer durağa geçtik, orada bekledik. Bakalım, otel rezervasyonunu yaptım. Yani ne kadardı? 750 TL'ydi galiba, öyle bir şey olması lazımdı. Bakalım. Gittiğimiz zaman merkeze yakın bir yerden geçecek diye düşünüyoruz zaten. İşte bu arkamdaki gördüğünüz yer. Burada böyle bir şeyler yemek isteyenler daha doğrusu geliyor. Türkçem yine bozuldu. Yine yanlış bir kullanım yaptım. Yani buradan böyle şeyler, restoran küçük bir şeyler yiyebilirsiniz. Oturabilirsiniz ve özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sınavda ikram edebilirsiniz. Çünkü yani şu an ben hiç İngilizce konuşmuyorlar şu an. O yüzden biraz bekleyeyim. Gittiğim zaman ben direkt kutayla bir şeyler yedim. Şu an burada sonunda saatinde kaçırmış olurum. Şu an Tiflis'te böyle biraz kar yağmaya başladı. Garip bir iklimi var. Tiflis bayağı sıcaktı. Burası galiba biraz daha yüksek bir yer. O yüzden burada yağmur ağırmış. Biraz da şimdi kar açışıyor. Evet arkadaşlar, şimdi Kutaisi'ye geldim. Yaklaşık bir 19'da binmiştik. Şu an 23, 4 saat sürdü. Ama zaten 1 saat bunun Tiflis'te geçmişti. Çünkü diğer durağa da geçtik. Orayı beklemiştik. Yaklaşık 8'de falan çıkmıştık. Sonrasında o hani durduğumuz nokta vardı ya, onu videoya ekleyeceğim. Ben şu ışıklardan kurtulayım da. Onu eklediğimiz yerde, şöyle dursam, onu eklediğimiz yerde burası daha iyi oldu ışığı, en azından şuraya göre. Orada sonra hani bekledik, dinlendiğimiz yerde işte başka orada bir minivanla geçiş yapmamız gerekiyormuş. Ona bindik, zaten 4 kişiydik. Onun için de ekstra bir para vermedim. Toplam önceki verdiğim 30 geldi. İşte şimdi Kutaisi merkeze geldim. Yani yorgunum, o yüzden otobüste hiç beklemek istemiyorum zaten 3 kilometre. Taksi çağırırım. O da 5 gel 6 gel falan. Taksiyle geçerim. Yani burada şu an bir bakayım, market varsa marketten bir şeyler alırım. Bu şekilde küçük. Yani böyle. Şimdi bu şekilde, şimdi yine ışık geliyor. Yani bu kadar. Şimdi otele geçerim. Dinlenirim. Yarın burayı bir günlük zaten kısa bir şekilde gezerim. Yeterli olur. Şimdi şurada bakalım, market gibi bir şey var ama markette bir şeyler alırım, sonra geçerim. Ama sanki market değil ya. Eczaneler burada sürekli açık galiba ya da bu tarz yerler. Şimdi buradan sonra artık yarın planlamasını ona göre, şimdi geçip ona göre yaparım. Çünkü sonra da Batum'a geçecektim. Yani Batum'un biletini de yine hemen almayacağım. Önce bir plan yapayım. Sonra alırım zaten, sorun olmaz. Şimdilik bu kadar, görüşmek üzere. Zaten kalite de çok kötü oluyor şu kameranın ışığı geldiği zaman. Bu kadar. Kutaisi'den tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dün gece gelmiştim Kutaisi'ye. Şimdi işte yeni uyandım, hazırlandım. Birazdan merkezi gezeceğim, 1-2 saatlik. Yeterli olur zaten, çok fazla gidebileceğim bir yer yok. Sonrasında bir yer vardı, oraya gidecektim. Yine onları da gittiğim zaman çekim yaparım. Şimdi kısaca hemen odayı göstereyim dedim. Odayı yine araca binmeden minibüsle gelmiştim. Küçük minibüsle aktarmalı. Aktarmalı olarak şekilde gelmiştim. Neyse, buraya geçelim artık. Odayı kısaca göstereyim. Odayı 15-20 dakika önce rezervasyon yaptırmıştım araca binmeden. Geceliği $20'dı. Şöyle odayı... Odada bu şekilde böyle bir masa var. Böyle kahve, çay bırakmışlar. Kettle, küçük bir buzdolabı var. Öyle dışarı manzarası yine güzel. Pencereden hava alıyor. Öyle merkezi bir yerdi. Yatağı da rahattı. Öyle yine koltuklar var. Öyle dolap var, eşyalarınızı bırakmak isterseniz uzun süreli kaldığınızda.
Benim ihtiyacım yoktu. Yine banyosu içinde. Böyle olduğu zaman gayet güzel oluyor kalmak. Böyle sıcak suyu falan da var. Arkadaşlar genel olarak bu şekilde gayet güzeldi bence. 20 dolar için de yani yeterli. 20 dolar için hatta iyi denilebilir. 20 dolar için gayet iyi denilebilir. Ya penceresi falan da var böyle dışarıdan sokak manzarası yani. Temiz olduğu sürece manzaranın çok bir önemi yok. Zaten kısa süreli böyle kaldığımdan dolayı. Şimdi işte merkezi hemen 1-2 saat turlayıp sonrasında o diğer yere geçeyim. Oraya da büyük ihtimalle taksiyle geçerim. Yine detayları anlatmış olurum zaten. Halen kamerada nereye bakmam gerektiğini ama öğrenemedim. Yani şöyle şuraya baksam böyle bu tarafa bakıyormuş gibi oluyor. Neyse bunları artık zamanla alışacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi dediğim gibi artık çok da zaman kaybetmeyeyim çünkü akşam da yine Batum'a geçecektim. O yüzden erkenden ne kadar erken bitirebilirsem o kadar iyi olur. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kutaisi, başkent Tiflis'in yaklaşık 220 kilometre batısında yer alıyor. 120 binden fazla nüfusuyla Gürcistan'ın 4. büyük şehri, İmireti bölgesinin merkezi olan şehir hem idari hem de kültürel bakımdan önemli bir rol üstleniyor. Kutaisi'nin tarihi çok eskilere dayanıyor. Antik Kolhis Krallığı'nın başkenti olarak biliniyor. Yunan mitolojisinde Argonatların altın postu ararken geldikleri yer olarak da anılıyor. Yüzyıllar boyunca farklı krallıklara ev sahipliği yaptı. Hatta 2012 ile 2018 yılları arasında Gürcistan parlamentosuna da ev sahipliği yaptı. Şehrin simgelerinden biri 11. yüzyılda inşa edilen Bagrati Katedrali, Gürcü Ortaçağ mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir diğer önemli yapı ise 12. yüzyılda Kral David tarafından kurulan Gelati Manastırı. Bu manastır UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kutaisi yalnızca tarihiyle değil, kültürel hayatıyla da öne çıkıyor. Gürcistan'ın önemli üniversitelerine ev sahipliği yapıyor. 2023 yılında UNESCO tarafından Edebiyat Şehri unvanı verildi. Kütüphaneleri, tiyatroları ve müzeleriyle canlı bir kültürel yaşam sunuyor. Bugün Kutaisi, geçmişini korurken aynı zamanda modern hayatın da ritmini yakalayan bir şehir. Sokaklarında yürürken bir yanda tarihi yapıları, diğer yanda gençlerin enerjisini görebilirsiniz. Kutaisi sadece bir şehir değil, tarih, kültür ve modern yaşamın birleştiği özel bir yer. Gürcistan'ı keşfetmek isteyenler için mutlaka görülmesi gereken bir durak. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Otelden yürüyerek nehir kenarına doğru yoldan gelmiştim Budura'ya doğru. Şehrin merkezi zaten çok o kadar aşırı büyük değil. Her yer birbirine yakın genelde. Ya nehir kenarında henüz yürüme yollarını daha yeni yapıyorlardı. Çalışma makineleri vardı. Oraya da zaten video çekmiştim. Şimdi tekrar farklı yerden gideyim diye, aynı yeri tekrar görmeyeyim diye üstteki böyle bir yola çıktım. Buradaki sokaklar biraz daha böyle dar.
Kutaisi şehri böyle şu an o kadar nefes nefese kaldım ki konuşamıyorum. Burada bir manastır var, mezarlık var. Şöyle onu göstereyim. Kutaisi'nin merkezinde eski bir mezarlığın tam ortasında yükselen Mitsvane Kıyavila Kilisesi, halk arasında Yeşil Çiçek Kilisesi olarak bilinir. Bu yapı şehrin manevi hafızasının önemli parçalarından biridir. Kilise 19. yüzyılın sonlarında tasarlandı. İnşaatı 1909'da başladı. 1913 yılında tamamlandı ve 1914'te kutsandı. Mimarisinde dönemin klasik Gürcü Ortodoks çizgilerini görebilirsiniz. Sade taş duvarlar, yukarıya doğru yükselen ince çan kulesi ve simgesel haç işlemeleri. Etrafındaki mezarlık ise yapıya ayrı bir anlam katar. Buradaki mezar taşları Kutaisi'nin farklı dönemlerinden izler taşır, sessizliğin içinde dolaşırken kentin tarihini ve burada yaşamış nesillerin izlerini hissetmek mümkündür. Merhaba arkadaşlar, biraz önce şu yokuşu çıkmaktan nefes nefese kaldığım için konuşamadım. O yüzden şimdi tekrardan konuşuyorum. Otelden ayrılmıştım. Otelden ayrıldığım zaman aşağıdaki yoldan böyle merkez turu yapayım dedim. Zaten merkezi çok böyle aşırı geniş değil. O yüzden yürüme mesafesinde. Böyle yürürken de gidiyordum. Şurada bir kale vardı arkamdaki. Oraya gelmiştim. Burada bu mezarlığı tesadüfen gördüm. Değişik bazı mezarlıklar gerçekten çok büyük. Neredeyse oda kadar. Tabii şurada 4 kişi var ama biraz önce mesela 2 kişi olan bir mezar oda kadardı. Burada da yine böyle heykelleri var. Büyük ihtimalle bunlar Gürcistan'daki önemli kişiler. Ve bazı mezarlar daha çok böyle, belki bu bir inançlarının gereğidir. Çünkü çok böyle aşırı büyük. Oda şeklinde mesela genel olarak böyle. Şimdi buradan da devam edelim. Merkeze doğru tekrar gideyim. Oradan taksiyle başka bir yere geçiş yapacaktım. Yani Kutaisi şehri Gürcistan'da yine başka bir nehir olan Rioni. Yanlış telaffuz etmediysem. Rioni nehrinin etrafına kurulmuş bir şehir aslında. Yine burası eski antik Kolnis ya da Kannis krallığına da başkentlik yapmış eskiden antik çağlarda ve orta çağlarda da yine Gürcistan'ın başkentliğini yapmış. Yani şu an buranın nüfusu çok fazla değil. Galiba 150 bin 200 bin arası Google'daki, internetteki bilgilere göre. Ama bunlar eski de olabilir. Çünkü genelde bu tarz yerler güncellenmiyor. Eski yılların oluyor genelde nüfus sayımları. 3-4 yıl öncenin. Genel olarak küçük bir şehir, fazla büyük değil. Ancak burada havalimanı da var ayrıca. O yüzden de Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan uçuşlarda burası yani daha uygun oluyor diğer havalimanlarına göre. O yüzden de çok fazla turist çekebiliyor bu sayede. Burada genel olarak Hindistanlı çok gördüm. Özellikle Tiflis'te çok fazla Hindistanlı vardı. İşte bunun da sebebi havalimanlarından dolayı uygun oluyor. Mesafe olarak aslında çok kısa değil, çok uzak da değil. Havalimanlarından dolayı uygun oluyor. Şimdi böyle dursam daha iyi sanırsam. Bugün de hava bulutlu, yağmur yağmış zaten gece. Şimdi o yüzden ne olur ne olmaz diye işimi şansa bırakmayayım. Belki yağmur falan yağar. Burayı da gezeyim, merkeze doğru gideyim. Küçük bir gezi yapacaktım zaten Kutaisi'ye. Böyle bir merkeze bir tur atarım dedim. Bir de Tıskal, tam ismini unuttum siz, neyse ben oraya giderken isminin doğrusuna bakarım. İşte yine böyle biraz çekimler yaparım. Burada böyle fazla kamera karşısında konuşmayacaktım. Video çekimleri yaparım. Sonra arkadan bilgiler eklerim çeşitli. O şekilde devam ederiz. Ben şimdi gezmeye devam edeyim. Bugün Mitsvane Kıyavila yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda geçmişle bugün arasında köprü kuran bir anıttır. Ziyaretçilerine hem huzur verir hem de Kutaisi'nin derin kültürel mirasını hatırlatır. Biraz önce dediğim nehir kıyısı işte bu tam arkamdaki yer oluyor. Şöyle göstereyim. Burada ne kadar net gözüküyor bilmiyorum ama iş makineleri çalışıyor. Büyük ihtimalle burayı da turizme kazandırmaya çalışıyorlar. Rioni Nehri çünkü burası.
Şurada yapay galiba birkaç yer yapmaya çalışacaklar. Oturma için ve restoran, kafe tarzı yerler yapmak için. Çünkü şu alanlara ileriden itibaren bir yürüyüş yolu yapmışlar. Büyük ihtimalle 2-3 yıl sonrasında daha çok duyacağımız isim. Çünkü genelde Gürcistan dediğimizde insanların aklına, büyük çoğunluğun aklına Batum geliyor. Ve büyük çoğunluk başkentin Batum olduğunu düşünüyor ama başkent Tiflis. Umarım ben de yanlış düşünmüyordurum. Başkent Tiflis diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Genellikle bu iki şehir biliniyor. Ama Kutaisi de büyük ihtimalle, özellikle merkezi çok küçük. Şöyle göstereyim. Merkezi bu şekilde, fazla büyük değil. Hatta 0.6 yapalım, daha geniş olsun. Evet, şimdi merkezi bu şekilde, çok fazla geniş değil. Yani çok küçük de değil aslında, biraz dağınık yerleşim de var. Çoğunlukla burada gördüğünüz gibi böyle daha çok müstakil evler var bu tarafta, şehrin bu tarafında. Burası biraz merkezden 2 kilometre, 2,5 kilometre uzakta. Şu ileride biraz daha yüksek binalar görüyorsunuz. Orada da aşırı yüksek binalar yok. Bu kısımdaki ve şu karşı kısımda genelde 2-3 katlı. Şunlar büyük ihtimalle bazıları apartman ama bazıları kamu binaları, büyük ihtimalle okul falan olabilir. Çünkü genelde okullar her yerde tek tip oluyor bu şekilde. Yani bu şekilde şehir fazla büyük değil. Aynı yerde hem böyle eski binalar, daha doğrusu gecekondu tarzı binalar var. Şöyle şu tarafa geçeyim. Hem gecekondu tarzı binalar var hem de yeni yapılmış binalar var. Büyük ihtimalle kentsel dönüşüm diğer alanlara da girir. Ve buraya da bu şekilde çalışmalar yapıyorlar turizme kazandırmak için. Kutaisi'de daha çok böyle mağaralar, doğal güzellikler daha çok var. Ancak ben bunları da şu an fazla vaktim olmadığı için bir tanesine gidebilirsem gideceğim, gidemezsem artık başka sefere. Çünkü zamanım da kısıtlı ve biraz bütçeyi de kısıtlı tutarak hareket ediyorum ki planlı olsun, ona göre uygun bütçeyle gezeyim. Burası büyük ihtimalle 2-3 yıl sonra daha böyle turistik olarak bilinen yerler olur diye düşünüyorum. Şu an için çok fazla bilinmese de yani ilerleyen 2-3 yıl içinde daha çok insanların bildiği ve insanların daha çok gelmeye başladığı yerler olacak büyük ihtimalle. Çünkü burada bir çalışma yapıyorlar ve burayı büyük ihtimalle turizme kazandıracaklar. Zaten burası böyle biraz ağaçlık bir alanın içerisinde. Yani başka şehirle ilgili şu an aklıma gelenler arasında bunlar vardı. Biraz önce zaten şehrin böyle kısaca eski tarihinden bahsettim. Bir 2-3 cümle falan. Yani bu şekilde işte video çekimleri. Şu an beni en çok gelen şey sadece bu video çekimlerini yapabilmek. Ve sonrasında bunu kurgulayabilmek. O da biraz zor olacak ama şu video çekimini halledebilsem işte sürekli her videoda bunu söylüyorum. Yani güzel olsun istiyorum ama işte ilk başta da bu çok mümkün gözükmüyor. Çünkü bir tecrübe, bir deneyim kazanmak gerekiyor. Ben daha fazla videoyu uzatmamak adına buradan devam edeyim. Merkeze doğru gideyim. Oradan taksi çağırıp ve bir şeyler de yiyeyim. Geç kalmayayım diye sabah kahvaltı yapmadım. Yanıma bir şeyler alırım kahvaltılık. Taksiyle giderken yemiş olurum. Böyle zaman da kazanmış olurum. Akşam da yine Batum biletine bakarım ve Batum'a geçiş yapmış olurum. Görüşmek üzere. Kutaisi, tarihi kökleri antik Kolhis Krallığı'na uzanan çok eski bir şehir ama şimdi biraz farklı yönlerine bakalım. Şehir Rioni Nehri kıyısında, doğusunda dağlık bölgelerle, batısında ise verimli tarım arazileri üzerine kurulmuş durumda. Bu coğrafi çeşitlilik hem şehir hem çevresi için zengin bir doğal ortam oluşturuyor. Sıcak yazlar, nemli ve güçlü rüzgarlarla gelirken kışın şehir yüksek yağış ve kısa süren kar örtüleriyle karşılanıyor. Modern Kutaisi sanayisinden de bahsedelim. Periyodik çöküşlere rağmen kent halen bölgesel bir ticaret ve sanayi merkezi statüsünde. Otomotiv sanayi geçmişine sahip bu kentte Almanya merkezli AESO'ların kurduğu ve yılda 500 megavolt kapasiteye sahip Avrupa'nın en büyük çatı altı güneş paneli fabrikası bulunuyor. Ayrıca elektrikli araç üretimi için planlanan yeni bir fabrikada geleceğe yönelik önemli bir adım. Sadece sanayi değil, Kutaisi sürdürülebilir kent uygulamalarına da öncülük ediyor.
Gürcistan'da ilk atık ayrıştırma ve kompost pilot projelerini başlatan şehir, yeşil ulaşım ve enerji verimliliği yönünde adımlar atıyor. Kültür tarafında da sürprizler var. UNESCO tarafından edebiyat şehri ilan edilen Kutaisi, 20 kütüphaneye sahip, üniversite düzeyinde dinamik edebiyat faaliyeti, kitap fuarları, şiir dinletileri ve antik kitap satışları gibi etkinliklerle zengin bir edebiyat ortamı oluşturuyor. Uluslararası ilişkilere gelince Kutaisi Türkiye'den Karşıyaka, Polonya'dan Poznan, Birleşik Krallık'tan Newport gibi birçok şehirle kardeş şehir ilişkisi kurmuş. Böylece kültürel ve ekonomik bağlarını çeşitlendiriyor. Kutaisi, tarihi geçmişiyle değil, bugünkü sürdürülebilirlik, sanayi ve kültür atılımlarıyla da öne çıkan bir şehir. Doğal güzellikleri, yenilikçi projeleri ve edebiyat tutkusuyla bu kent gerçekten geleceğe ışık tutan bir örnek. Kutaisi'nin kalbinde yer alan Kutaisi Eyalet Tarih Müzesi 1921-1922 yıllarında eski Gürcistan Ulusal Bankası binasında kuruldu. 20. yüzyılın önde gelen tarihçilerinden biri olan Niko'yu onurlandırmak amacıyla adlandırıldı. Müze Gürcistan'ın batı bölgelerine ait antropolojik, arkeolojik, etnografik ve paleografik koleksiyonlarıyla öne çıkıyor. Arkaik döneminden geç Orta Çağ'a kadar 200 bini aşkın eser ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu değerli hazineler arasında Kolhis dönemi eserlerinde Orta Çağ dini objelerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Müzenin Altın Hazine bölümü ise dikkat çekici bir sergi alanı. Burada Sovyet döneminde kapanan Bagrati Katedrali'nden buraya taşınmış ikonalar, haçlar ve değerli metalden yapılmış dini objeler sergileniyor. Bir şehir bazen sadece taş duvarlardan ibaret değildir. Kutaisi gibi yerler bize geçmişin izlerinin bugünü nasıl şekillendirdiğini hatırlatır. Belki de yolculuk dediğimiz şey yeni manzaralar görmekten çok kendimizi yeniden keşfetmektir. Çünkü her şehir bize bir şey anlatır. Ama asıl soru şu: biz o hikayeden neyi alıp yanımıza koyuyoruz? Seyahat işte tam da bu yüzden aslında hayatın en sessiz öğretmenidir.